Değerli arkadaşlar, en çok sorulan sorulardan biri, abi kovanlarımda yavru çürüğü var, ne yapmam lazım, bununla ilgili ne yapılabilir, hemen bir cevap yaz, çok acil kovanlarım sönüyor diye endişeye kapılan birçok arıcı arkadaşımız bize mesaj atıyor. Değerli arkadaşlar, yavru çürüğü hakkında birçok yanlış bilinenler var. Bize hep öğretilir, kurslara da gittiğinizde işte kovanda koku varsa, kabartılmış, daha doğrusu yavru gözleri pupoya girmiş, arı gözleri içeriye doğru çöküntülüyse içeriye bir kürdan sokun. Uzuyorsa Amerikan yavru çürüğü, uzamıyorsa Avrupa yavru çürüklüğüdür diye genel bir tanım yapılır. Bu tanım tabii ki doğru. Ama bizim ülkemizde bu yavru çürüğü sporu çok az değerli arkadaşlar. Hiç endişeye kapılmayın. Amerikan yavru çürüğünün zaten bir telafisi asla söz konusu değil. Avrupa yavru çürüğünün bazı tedavi yöntemleri var. Ama bizim ülkemizde normal adi arıcıdan kaynaklı üşütmeye dayalı bazı yavru çürüklükleri oluyor. Bunlar basit, adi, üşümeye dayalı yavru çürüğü hastalıkları oluyor. Bilmeyen arıcı ya da bilmeyen arıcı bir arkadaşına gidiyor. Kovanlarıma baksana diyor. Diğer arıcı da maalesef çok bildiğini düşünerek eyvah diyor senin kovanlarında yavru çürüğü var. İnanın bana öyle görüntüler gönderdiler ki cayır cayır kovanları yaktılar değerli arkadaşlar. Arılarıyla beraber sakın ne olur yapmayın. Arılarıyla beraber gömdüm abi diyor, yaktım diyor, kurtuldum diyor. İnşallah diğerlerine bulaşmaz diyor. Ya dedim ne yaptın? Bu öyle bir durum değil. Videoları bir izliyorum. Normal arıcı sonbaharda ya da erken baharda arısını sıkıştırmamış değerli arkadaşlar. Ve sıkıştırmayınca da yavrular maalesef yavru çürüğü olmuş. Arıcı da bunu bilinen meşhur Amerikan yavru çürüklüğü hastalığıyla karıştırıyor ve yakıyor kovanlarını. Lütfen aman sakın böyle bir şey yapmayın. Ne yapacağız? Ülkemizde en çok bu adi basit üşümeye dayalı yavru çürüklüğü mevcut. Tabii danıştığı arıcı arkadaşlar da işi çok bildiklerini düşünerek gururla hemen göm, hemen şunu yap, hemen öldür, biz bunu izledik, biz bunu gördük. Ne olur yapmayın. Vallahi vicdanlarım sızlıyor. Öyle görüntüler gördüm, dehşete kapıldım. Sonbahara girerken kesinlikle peteklerimizi sıkılaştırıyoruz. Fazla peteklerimizi alıyoruz. Yine bu mevsimde yani biz şu an bahara doğru yaklaştık. Baharda da yine fazla peteklerimiz varsa tekrar bir kontrol yapıp onları alacağız. Değerli arkadaşlar, arı şu anda havaların da güzel gitmesiyle maalesef kış sezonu biraz havalar güzel gitti. Yavru atıyor. Yavru attığı için de gece kış, ertesi günde bir soğuk oluyor. Tekrar salkıma geçiyor. Yani yavrularını terk ediyor, kuluçkaya saramıyor. Bu sefer orada üşüyen yavrular ölmüş oluyor. Hemen iyi uygun bir havada arı onları tek tek dışarıya atıyor. Bunu görüyor arıcı ve aynı zamanda dehşete kapılıyor. Mahvolduk, bittik. Sakın panik yapmayın. Ne olur kovanınızı yakmayın. Neler gördüm, neler duydum. Lütfen rica ediyorum. Sıkıştırıyoruz. Koyu bir şurup hazırlıyoruz. İçine de bir miktar vitamin atıyoruz. Arımızı sıkıştırıyoruz ve beslemeye de yaparak arımıza bir an önce içerideki ısıyı arttırmasını sağlıyoruz. Aman ne olur sakın yakmayın. Tabii ki emareleri nelerdir? Yavru gözleri içeriye doğru çöküktür. Beraberinde bir koku da olabilir içeride. Bunlar da dediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Kürdanı soktuğunuzda Amerikan yavru çürüklüğü ve eğer uzamıyorsa Avrupa yavru çürüklüğü, uzuyorsa Amerikan yavru çürüklüğü, bunlarda hepsinde hemfikiriz. Ama biz de tekrar etmek istiyorum. Çok nadir gözüküyor. Daha çok Avrupa yavru çürüklüğünden bir kısmı gözüküyor fakat üşümeye dayalı daha çok yavru çürüklükler, arıcıdan kaynaklanan basit yavru çürüklükleri daha çok meydana geliyor. Ne olur yapmayın. Değerli arkadaşlar, arıcı kendi bu durumunu bazen reklam yapıyor. İlçe tarımlar, il tarımların kovanlarınızı gelip toplayıp bunları imha etme etkisi dahi var. Sakın böyle basit hatalara düşmeyin. Aynı zamanda işi bilen, gerçekten uzman birkaç arıcıya illaki sorun. O kadar çok işgüzar arıcı dostumuz var ki maalesef kendi kovanına asla böyle bir şey tavsiye edemezken diğer arıcıya hemen göm onu, yak onu, bunu tavsiye edebiliyor. Aman ne olur. Bu arada bunu anlatırken de meşhur Amerikan yavru çürüklüğünü de atlamamak adına birkaç işi bilen uzman arıcıya danışmadan asla bu yola girmeyin. Yine sizlere bahsetmek istediğim bir diğer konu, böyle bir durum gördüğünüzde, benzer rahatsızlıklar gördüğünüzde birden fazla arıcıya danışın.
Evet, bana da danışabilirsiniz. YouTube Soner Güner kanalımızdan yorum olarak da danışabilirsiniz. Facebook ve Instagram adreslerimiz var. Oradan da danışabilirsiniz. Bizler yüzlerce video çektik. Bunların sadece birkaçında paylaşın ya da abone olun gibi cümleler kullandık. Asla ben abone olun cümlesini kullanmıyorum. Ama böyle faydalı içerikleri olduğu zaman ve bana iletişim için gerekli olduğunu düşündüğüm zaman bunları tekrarlıyorum. Değerli arkadaşlar, özelden de yazabilirsiniz. Yorum olarak telefonlara pek cevap veremiyoruz ama sadece ben değil, videolar çeken, bu işlere gönül vermiş, arıcılara hizmet vermek isteyen birçok gönüllü arıcı dostumuz var. Onlara da bu durumu danışın. Kendi başınıza karar verip arıları yok etmeyin sakın. Aman ha, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.